Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum soranlar için. Biliyorsunuz bu çantamın şu çanta kısmını sizinle paylaştım. Bu çantayı daha önce çekmiştim ama bir aksilikler oldu arkadaşlar. Video düzenleme programına herhalde. Çekim yapmıştım ama yükleyemedim. Bir kopukluk oldu arada. Tekrar çekim yaptım sizler için. İnanın bu videoları çekmek hiç kolay olmuyor ve ben de bu konuda çok profesyonel değilim. Sadece hani elimden geldiğince beni takip eden, rica eden arkadaşlarım için elinden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Bazen bazı yerleri unutuyorum ve bunu söylüyorum. Bazen fırsatım olmuyor video çekmeye. Bunu da şu yüzden açıklıyorum. Çünkü bazen böyle kötü yorumlar geliyor. İşte çekeceksiniz tam çekin ya da çekmeyin, işte çekiminiz çok kötü, anlatımınız çok kötü gibi. Olabilir arkadaşlar. Benim böyle bir iddiam yok. Hani ben çok iyi video çekiyorum diye bir iddiam yok arkadaşlar. Yaptığım işi çok güzel yapmaya çalışırım. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu videoda dahil. Ama çok güzel video çeken arkadaşlarım var. Çok saygı duyuyorum. Çünkü video çekmek çok zor bir iş arkadaşlar. İnanın ben bu çantanın videosunu çekene kadar 3 tane çanta yapardım yani. O derece zor. Ve ben de bir ev hanımıyım. Yani 2 tane de küçük çocuğum var. Yani en büyüğü 9 yaşında. Ve onlardan vakit çalarak açıkçası. Çünkü bu çekim hiç kolay olmuyor. Onlardan arta kalan zamanlarımda video çekmeye çalışıyorum. Çünkü benim çektiğim videolarla çanta yapıp satan ve bundan kendine gelir eden arkadaşlarım var. Bu yüzden onlar için yardımcı olmak adına hem de kendim için de bir şeyler yapmak adına bu işe vakit ayırmaya çalışıyorum. O yüzden yorumlarınıza lütfen dikkat edelim. Ben iddia da etmiyorum en güzel videoyu ben çekiyorum diye. Öyle bir iddiam yok. Sadece elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Unuttuğum yerler olabiliyor. Atladığım yerler olabiliyor. Orada diyecek hiçbir sözüm yok. Olabilir. Ben de insan dediğim gibi bazen gözümden kaçıyor. O yüzden sizden ricam öncelikle kanalıma abone olun arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Yani bunu bazı insanlar ücretli zannediyor. Abone olmak ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve zil butonunu açtığınızda da yüklenir yüklenmez videolarım size haber geliyor. Bir de videolarımı göremeyen arkadaşlarım varmış. YouTube kanalıma girince videolar bölümüne girin arkadaşlar. Orada tüm videolar önünüze serilir ve Instagram adresim şurada da görünüyordur. Yine aynı Edda Tasarım. Oradan bana ulaşıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Yani YouTube'dan soru sorduğunuzda orayı göremeyebiliyorum. Ama Instagram'da daha aktifim. Oradan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biraz uzunca bir açılış oldu ama bu konulara değinmek istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çantamın birinci bölümünü çektim. Biliyorsunuz yükledim. Onu ayrı yükledim. Biraz uzun olduğu için hem de işleme kısmına henüz geçmemiştim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu şekilde çantamın modeli var. Şimdi bunlar tamamen doğaçlama arkadaşlar. Şablonu yok. Yani buradan bakarak yapacaksınız. Yani ben istediğim kısımlara batıyorum. Yani ben de o anki ruh halim, çantamın yapısı mesela modeli hani neye beni yönlendiriyorsa o tarafa doğru desen yaptım açıkçası. Hani bir şablon yok. Olsa paylaşırdım şablonunu. Şablon buradaki fotoğraf görüntüsü. Yani her bir çiçek birbirinden farklı aslında battığım yerler. Çünkü dediğim gibi orijinali bu şekilde. Kendim istediğim gibi yapıyorum ve doğaçlama bence işin güzelliği de burada arkadaşlar. Eşsiz olması yani. Kendi tasarımım istediğim şekilde istediğim yerlere battım. Şimdi burada arkadaşlar kullandığım iplikler Instagram adresine de gösterdim. Burada tekrar gösteriyorum. Açıklama kısmına sayfayı bırakırım. Oradan temin edebilirsiniz. Bakın 2 tane ip kullandım. Buradaki amaç arkadaşlar bunda hem mesela burada bakın şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk var arkadaşlar. Bu 6 rengi ben 2 ipten yaptım. Varsa elinizde renkli ipleriniz tabii ki bunları kullanabilirsiniz rafya. Benim elimde böyle bir ip vardı. Böyle değerlendirmek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın bu ipler şu şekilde açılıyor. Ben burada sadece siyah kullanmadım bu 2 renkten. Diğer renklerini kullandım.
İki renkler, bakın burada 4 tane ip sarmışlar. Bu ipleri böyle tek tek ayırdım arkadaşlar. Şöyle vizon, kahve, işte tabağı, bunları böyle ayırdım. Yapacağım renkleri ayırıyorum. Ondan sonra evet biraz zahmetli ama hem maddi olarak da mesela hani iki iple alıyorsunuz, altına renk çıkarıyorsunuz. O şekilde de düşünebilirsiniz. Hem benim elimde bunlar vardı. Ben bunları değerlendirmek istedim. Bakın 4 tane ip çıktı. Buradan da aynı şekilde iplerimizi ayırıyoruz. Şimdi arkadaşlar, evet arkadaşlar, şimdi bakın bu renklerin yerlerini de dediğim gibi o anki nasıl, hangi renk istiyorsam ona göre şekillendiriyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu ortaya bir çiçeğimi yapacağım. Bunu yapıp size göstereceğim. Diğeri size kalmış. Yani çantanızın hangi yerine isterseniz bu örneği koyabilirsiniz. Açıkçası dediğim gibi yani bir şablonu yok. Sadece kendi istediğim şekilde yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada yaptığım gibi, konumlandırdığım gibi aynı şekilde arkaya da konumlandıracağım. Şimdi arkadaşlar ipimi şöyle arkadan doğru alıyorum. Bakın burada şunu sayıyorum. Şu aynı kısımda gelsin diye. Çünkü buraya sap takacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatta şurada 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şurası arkadaşlar bakın. İkisinin ortası şuradan. Şimdi başlangıcımı yapacağım. Şöyle göz kararı arkadaşlar. Şuradan batıyorum. Yani şu en üst tepeye, bakın şu en sivri yer var ya başlangıç. Şimdi onu ilk önce onu yapıyorum arkadaşlar. Bir hizalama yapıyorum. Şöyle ipimi çıkardım. Bunu sonra düğümleyeceğim. İçeriden bağlayacağım. En sona zaten çantamın iplerini temizliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın çıktığı ipin çıktığı aynı noktaya tekrar iğnemi getiriyorum. Bakın. İğnemi getirdikten sonra şöyle parmağımla şöyle düzeltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunu buraya yapıyorum. Buradaki saymamın nedeni dediğim gibi buralara sap askı kısmı gelecek. Arkasıyla önünün aynı olması için. Yoksa çiçeklerin şekilleri yani birebir aynı değil arkadaşlar. Yani aşağı yukarı oynamaları oluyor. Şimdi bunu buradan içinden geçirdim. Tekrar bakın bu ipin geldiği noktadan tekrar iğnemi geri çekiyorum. Ya normalde nakış yapanlar bunu bilir. Nakış tekniği arkadaşlar. Şimdi burada yani bu çiçek deseninin bakın şöyle bir uzun kısmı, işte kısa kısmı, uzun kısmı derken burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şöyle sivri kısım var. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu yakalamaya çalışıyorum. Yani tamamen dediğim gibi doğaçlama, diğer çiçeklerle uyum sağlamasına dikkat ediyorum. Şöyle gözüme hoş gelen yerlere uzunlu kısalı batıyorum arkadaşlar. Ben şimdi biraz sessiz olarak bunu size çekerim. Mantığını anlamış olursunuz. Ondan sonra siz de istediğiniz yerlere çiçeklerinizi yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen bakın doğaçlama. Yani şuraya batıyorum, buraya batıyorum bunu diyemem. Gözüme nasıl güzel geliyorsa ve biraz da boyutlu durması için şöyle üstünden belki bazı yerlerinden bir iki kere geçiyorum. Bakın. Yani bu size kalmış. Başka bir çiçek deseni de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işte geri dönüyorum. Tekrar mesela şuradan geçeceğim. Yani dediğim gibi doğaçlama, istediğiniz yerlere batın arkadaşlar. Ben de bu şekilde yapıyorum. Şuraya tekrar batacağım ki şu, bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sessiz olarak videoyu çekeceğim. En azından nasıl yapıldığını anlamış olursunuz. Sonra istediğiniz şekilde siz de çiçeklerinizi konumlandırabilirsiniz. Sonra askı kısmını göstereceğim arkadaşlar. Onun nasıl yapıldığını. Sonra da zaten çantamı bitirmiş olacağım. Şimdi ben yapayım yavaş yavaş. Siz de izleyin arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bakın kısacası anlatmak istediğim tamamen doğaçlama. Yani battığım yerler aşağı yukarı sağa sola diye bunu belirtemem. Sadece şu içindeki kutucukların eşit olmasına dikkat edin. Yani bu çiçekleri nasıl konumlandırırsanız o şekilde size kalmış. İsterseniz bir tane ortaya büyük yapın. İsterseniz mesela değişik şekillerde ekleyebilirsiniz ortasına. Dediğim gibi bu şekilde ben böyle yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bu bakın 2 tane daha çiçek yapacağım ben buraya. Bu bittikten sonra askı kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada şu şekilde akrilik askı kullandım. Bunlar da bakın bu şekilde ilk önce ip sarıyorum. Birini sardım. Size şimdi öbürünü göstereceğim. Nasıl sardığımı. Bunu ip sardıktan sonra çantamı monte edeceğim. Şimdi şöyle kağıt ipimden birazcık şöyle elime doluyorum. Şimdi şöyle onun etrafını saracak şekilde. Yalnız birazcık da fazla bırakıyorum ki sonradan ip iğneye takacağım ve birleştirme aşamasında kullanacağım. Tekrar ip takmayayım diye. Biraz ip bıraktım. Hani takabilirsiniz ama ya zaten yapmışken biraz fazlaca bırakırsanız. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir ip kestim. Şimdi arkadaşlar bakın. Sap şu şekilde görünüyor. Bunu bana çok sordular nasıl yaptınız diye. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi azıcık kamerayı yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar. Önce şimdi bu ucunu şu şekilde bakın. Şöyle elimle alt tarafı arka tarafa doğru tutuyorum. Bakın şunu. Artık bunu şöyle başta şöyle bir tur attıktan sonra alttaki elime ipi hiç bırakmıyorum ve bunu şöyle düzgünce sabitliyorum ve bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle ipimi içinden geçiriyorum. Arkadan bakın kesinlikle ipi bırakmıyorum. Bu ip parmağımın altında. Şöyle ipim açıldı ama içinden geçiriyorum. Bakın. Dediğim gibi arkadaki ipi kesinlikle parmağınızdan bırakmayın ve şöyle sabitleyin. Şöyle sırayla muntazam şekilde bunu doluyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bu arada çok sıkı olmamasına dikkat edin. Çünkü iğne ile birleştirme sırasında bu aralara geçecek ipimiz. Orada da böyle bir hani pot görüntü olmasın diye ipimizi aralarından doğru geçiriyorum. Hani bir bütünlük sağlasın diye. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bunu şöyle güzelce arkadaki ipimi de şöyle kamufle ederek yani altta bırakarak bakın şu şekilde bunu saracağım arkadaşlar. Son birleşim yerini de zaten size göstereceğim. Şurada bağlama yeri var. En sonunda bakın şurası. Onu da size göstereceğim. Şimdi bunu komple böyle yavaşça tutarak dediğim gibi saracağım arkadaşlar. Sonra da birleşim yerini göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar doladım. Şimdi burada düğüm olmadan yani düğüm yapıyoruz ama görünmüyor. Bakın sonuncuyu da şu şekilde parmağımın üzerinden geçiriyorum ipimi. Bakın şimdi bu ipi şöyle parmağımın içinden geçirmiştik. Şuradan bakın geçireceğim içinden doğru ve arka tarafa doğru. Yani ipimizi sakladığımız yerin kısma doğru bakın şu şekilde düzenleyerek şöyle açıyoruz. Şöyle arkaya doğru alıyorum. Parmağımla da bunu şöyle düzenliyorum. Bakın arkadaşlar sabitlendi. Şimdi bu iple de iğnemi takıp çantama kalan iple monte edeceğim arkadaşlar. Önce dediğim gibi yerini ayarlayacağım. Sonra monte edeceğim iğneyle. Şimdi arkadaşlar bakın askımızı ortaladım. Siz bunu güzelce ortalayın, ölçün. Şimdi bakın iğnemizi takmıştım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey ipinizin oldukça
görünmeden çantanıza monte etmek. Yani askınızı diktiğiniz zaman fark edilmemesi yani önemli. Bunun içine direkt bakın, şimdi şu askının orta kısmından batıyorum. İğnemi arkaya alıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi burada benim dikkat ettiğim şey, açıkçası ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar normalde askının bu kenar kısımlarından değil, biraz daha iç kısımlarından doğru çıkıyoruz. Yani askının birleşim yeri tam ortasından. Ve burada birleştirirken ipimi şu şekilde, bakın şu doladığımız yerlerin arasına geçireceğim. Ve buradan bakın arkadaşlar, direkt böyle battığım biten yere değil, şöyle iç kısmına doğru iğnemi alacağım ki askının iç kısmında kalsın. Ve çarpı düzgün durmasına dikkat edin. Yani battığınız yerin karşılığında da aynı şekilde o karşılığı bulsun. Hani böyle çarpık bir görüntü olmasın. Şu şekilde bakın aralarına şöyle sıkıyorum önce. Şöyle. Şimdi bunu sabitlemek biraz zor oluyor. Şöyle elimle tutacağım. Dediğim gibi siz bunu şöyle sabitleyin güzelce. Ben elimle tutacağım şimdi. Evet bakın, şimdi tekrar şöyle karşı taraftan çıkıyorum. Dediğim gibi burada ilmeklerin denk gelmesi şu şekilde önemli. Hani çantanızın üstünde ekstradan bir ip varmış gibi görünmemesi için. Bunu elinizle düzeltin. Bakın sıkın. Sıktığınız zaman da bu ip araya girecek. Şimdi iç taraftan. Bakın arkadaşlar, böyle çantamızın bakın askının şöyle alt tarafına doğru batıyorum. Yani ipim iç taraftaymış gibi kalacak ve şöyle elimle düzeltiyorum ve çekiyorum. Bunları tabii elimle düzeltiyorum ben. Şimdi arkadaşlar bütün askıyı bu şekilde birleştireceğiz. Dediğim gibi başka bir işlem yok. Sadece burada el marifeti, biraz da böyle gizleyerek, işçilik burada biraz belli oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz sizin de detaylar çantaya şıklık katar. Detaylarınız ne kadar temiz ve muntazam olursa çantanızın görünüm kalitesi de o kadar artar. Yani bu benim kendi tecrübem. İnce detaylar çok önemlidir. Arkadaşlar şimdi bunu iyice sıkacağım. Ve bakın şöyle aynı hizada olmasına özen gösterin. Bakın sıktığınız zaman burada değişik bir görüntü olmuyor. Şimdi tekrar buraya batıracağım. Bir kez daha göstereyim. Zaten gerisi aynı şekilde devam edecek. Bakın. Şimdi tekrar ve burada şu çizgiye dikkat edin. Hani sıranızın çizgisine. Şöyle batıyorum. Şöyle elimle ayarlıyorum. Çarpık olmasın ve çekiyorum. Bakın. Şimdi bütün sırayı böyle tamamlayacağım arkadaşlar. İkisine takıp çantamın bitmiş halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar, çantamın askılarını da taktım. Bakın için astar yapılacak. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ip olarak bunun içine ip yürüterek kullandığımız için siz, yani ipin kalınlığı, inceliği de çok önemli. Yani el ayarı da çok önemli. Kabaca 600 gram kadar bir ip bulundurun elinizde. Her zaman dediğim gibi fazladan alın, eksik almayın. Çünkü yani tamamlamak için ip aldığınızda bunlarda ton farkı olabiliyor. O yüzden her zaman fazladan ip bulundurmak her zaman iyidir arkadaşlar. Şimdi ölçü vereceğim arkadaşlar size. Şimdi çantamın ölçüsünü vereyim. Bakın arkadaşlar, ağız genişliği 40-41 santim gibi geliyor. Dediğim gibi bu el ayarınıza göre değişir arkadaşlar.
İpinizin kalınlığına göre. Tabandan yukarıda 26 santim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size çekmeye çalıştım arkadaşlar çantanın yapımını. Dediğim gibi bu motifleri de ayrı bir sessiz video olarak atacağım. Oradan fikir edinebilirsiniz. İzleyen arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir beğeni, bir emoji koyup beni desteklerseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.